Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir erkek bebeği yeleği çalışacağız. Instagram'da Nurhanca Örgüler arkadaşımın yaptığı bir yelek. Çok beğenildi. Çok da tarifi soruluyor. Arkadaşım da benden rica etti, anlatır mısın diye. Ben de seve seve anlatıyorum. Çok keyifli bir model. Çok seveceksiniz. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. O nedenle 2 bölüm halinde anlatacağım. İlk bölümde roba kısmını anlatacağım. İkinci bölümde de roba bittikten sonra kol altında nasıl birleştirdiğimi ve bir yelekte cep çalışmamız olacak. Bu cep çalışmasını göstereceğim. Yeleği örerken kartopu Baby Love and Care ile ördüm. 100 gramda 250 metre uzunluğunda bir ip. Antibakteriyel özelliği var. Aynı zamanda da anti peeling özelliği olan bir ip. Tüylenme yapmıyor. Aynı renk örmek isterseniz K992 numarası. Çok açık bir gri, buz mavisi de diyebiliriz bu renge. Firmanın listesinde çok açık gri olarak geçiyor. Şiş olarak da üzerinde 4 ve 5 numara yazıyor. Ama benim bu modelde 4 numara elime uygun olacak diye düşünmüştüm ama başladım. Biraz bol geldi. O nedenle 4 numarayla örmedim ben. 3,75 şişim var. Şöyle göstereyim. 3,75 milim. Ben bununla örüyorum. Siz de eğer eliniz çok bolsa 3,5'la, hatta 3 numarayla bile örebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa da 4 numarayla örebilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Yeleğe yakadan başlıyorum. 3,75 numaralı şişime ilmek atarak başlıyorum. Normal klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atıyorum. Bu şekilde 79 tane ilmek atacağım. 3,75 numaralı şişime 79 ilmek atarak başladım. Başlama ipim bu taraftayken örgünün arka yüzündeyim ve ilk sıramı örüyorum. Normalde model haroşa olacak ama ben yeni başlayan arkadaşlar zorlanmasın diye ördüğüm şekliyle anlatıyorum. Ben haroşayı hep düz, ön yüzde de arka yüzde de düz ördüğüm için düz olarak anlatıyorum. İlk ilmeklerimi normalde örmeyeceğim ama ilk sıra olduğu için örüyorum. İlk sıradan örmeye başladım ve bütün ilmeklerim düz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlk sırayı örüyorum. Düz olarak. Son ilmeğimi de ördüm. Ve ön yüze geçtim. Ön yüzde de yine bütün ilmeklerim düz olacak. Sıra başında hep örgü boyunca ilk ilmeklerimi örmeden alacağım. Ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sırada düz ördüğümde zaten ön yüzde bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonunda tekrar sıra sonunu ve sıra başını nasıl ördüğümü göstereceğim. Ön yüzdeyim. İkinci sırayı örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz örüyorum. Örgüyü çevirdim. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgü boyunca sıra başları ve sıra sonları hep bu şekilde olacak. Ön yüzde de arka yüzde de düz olarak devam ediyorum. Şimdi burası örgünün ön yüzü. 1-2 sıra haroşa oluşmuş oldu. Yaka için toplam 4 sıra haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi
hem rob ayrımı hem model kurumu hem de ilk iliği açacağım. Sayıları üst tarafta da yazıyor olacağım. 15 tane ön beden için ayırdım. Bir tane rob ağır taşı ilmeği. 12 tane kol için bir tane rob ağır taşı. 21 ilmek arka beden. Bir tane rob ağır taşı. 12 kol ilmeği. Bir tane rob ağır taşı. Ve 15 tane de diğer ön beden. Şimdi 11 tane düz ilmek öreceğim ama aynı zamanda da ilik açacağım burada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane düz. Bir doluyorum ve 2 ilmeği birlikte alıyorum ve bir tane ilik açmış oldum. 2 4 6 7 8 9 10 11 ilmeği düz ördüm. Bir tane ters örüyorum ve rob artış yerine kadar düz örüyorum. 1 2 3. Şimdi bu 11 ilmek hep düz olarak devam edecek. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. 11 ilmekten sonra bir tane ters ve her tersten sonra 6 düz bir ters olarak devam edecek model. Ama şimdi burada rob ayrım yerine geldiğim için 3 tane düz ördüm. Burası arttıkça dediğim gibi 6 tane düz olacak. Sonra yine bir tane ters olacak. Ve bu ters ilmekler de ön yüzde ters, arka yüzde Selanik olarak örülecek. Bir tane gizli artış yapıyorum. Rob artış yerindeki bir düz ilmeğimi örüyorum. Ve yine bir tane rob artışı yapıyorum. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Kol ilmekleri de önce 3 tane düz örüyorum. Pardon, 2 tane düz örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters ve 2 düz. 1 2 düz. Evet, burada mesela tam denk geldi. 2 tane ters ilmeğin arasında 6 tane düz ilmek var. Rob artışımı yaptım. Düz ilmeğimi ördüm ve buradaki rob artışını yaptım. Şimdi 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 düz, bir ters ve 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters. Ve burada da 3 tane düz kaldı. 1 2 3 tane düz. Buradaki rob artışımı yapıyorum. Rob ayrım yerindeki bir ilmeğim ve rob artışı. Şimdi kol için 2 tane düz örüyorum. 1 2 bir tane ters, 6 tane düz, 1 2 3 4 5 6 bir tane ters, 2 tane düz, 1 2 düz. Rob artışımı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum ve yine rob artışımı yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 bir tane ters ve 11 tane düz. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de düz ördüğüm ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği de burada Selanik olarak gireceğim. Normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Yine düz olarak. Ve diğer ilmeklerimin hepsini düz olarak devam ediyorum. Yine düz ilmeğe kadar bu şekilde devam ediyorum. Geçtim düz ilmeği. Evet. Burada bir tane düz ilmeğim vardı. Bu düz ilmeği normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek Selanik olarak örmüş oldum. Diğer düz ilmeğe kadar düz örüyorum. Birkaç sıra ördüğümüzde bu model daha çok kendini gösterecek. Örerken daha rahat öreceksiniz. Şimdi düz ilmeğe geldim. Normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Ve diğer ilmeklerimi yine düz örüyorum. Evet, normal ilmeğe değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Düz ilmeğe geldim. Bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Evet, yine düz ilmeğe geldim. Bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Düz ilmeği normal değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Yine düz ilmeğe geldim. Evet, bu sıradaki son düz ilmek. Bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Ve 11 tane düz. 1, 10, 11. Evet, tekrar ön yüze geçtim. İkinci artış sırasındayım. 11 tane düz ilmeğimi örüyorum. Evet, 11 düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bu artık belli olmaya başlayacak bir süre sonra. Rob artış yerine kadar yine düz örüyorum. 1,
2, 3, 4 ilmek. Bir tane roba artışı yapıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Roba artışımı yaptım. 3 tane düz ilmek ördüm ve ters ilmeğe geldim. Bir tane ters, 6 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, bir ters, 1, 2, 3 düz, roba artışımı yaptım. Bir düz ördüm. Buradaki roba artışımı yaptım. Arka bedene geldim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ve ters ilmeğe geldim. 6 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, bir ters, 6 düz, 2, 3, 4, 5, 6, bir ters, 1, 2, 3, 4 düz ördüm ve bir tane roba artışı yaptım. Bir düz, bir roba artışı. Kol ilmeklerine geldim. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir ters, 6 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, bir ters, 1, 2, 3 düz, roba artışına geldim. Bir tane artış yapıyorum. Bir düz, bir artış, 1, 2, 3, 4 düz, bir ters ve 11 düz. Evet, ikinci artış sırası da bitti. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine düz olarak devam ediyorum. 11 tane düz. Ve düz ilmeğe geldim. Bu düz ilmeği örerken normal ilmeğin içine girmiyorum. Bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Onu da yine düz örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerim düz. Şu düz olarak gördüğüm ilmekleri Selanik batıyorum. Normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine. Artık belirginleşti bu bir düzler. O yüzden bu sırayı örmeyeceğim video uzamasın diye. Buradaki bütün düzleri yine düz öreceğim ama bir alttaki ilmeğin içine girerek, onun dışındaki bütün ilmeklerimi de düz örerek bu arka sırayı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 3. artış sırasındayım. Şuradan da sayabilirsiniz. İlkten sonra artış yapmaya başlamıştım. Yani ilkle aynı sırada. 1-2 tane artış yaptım. Şimdi 3. artış sırasındayım. 11 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve roba artış yerine kadar devam ediyorum. 3, 4, 5 ilmek ördüm. Roba artış yerine geldim. Bir tane roba artışımı yapıyorum. Şimdi bu her bir ters
ilmeğin arasında, iki ters ilmeğin arasında 6 ilmek olacak. Şimdi burada ters yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek olmuş oldu. Ortadaki ilmeğimi örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Ters ilmeğe kadar. Ters ilmeğe geldim. Bir tane ters örüyorum. Ters ilmekler, şimdi bu tersten sonra 6 tane düz sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu ters ilmekler bir önceki sırada bir alta battığım için burada 2 ilmek olmuş oluyor, yani 2 tane gördüğünüz gibi. Buradan ayırt edebilirsiniz. Biraz ilerledikçe zaten yeri de belli olmaya başlayacak. Ya da çok emin olamazsanız arkadan bakabilirsiniz. Arka düz ilmek olduğuna göre bunu ters ilmek öreceğiz. Yine roba artış yerine kadar 1 2 3 4, evet 4 ilmek ördüm. Bir tane roba artışı yaptım. Bir düz ördüm ve bir tane roba artışı yaptım. 1 oldu. 2 3 4 5 tane düz ördüm. Pardon, 6 tane roba artışı ile birlikte. Şimdi şurası ortadaki düz ilmek, roba artışı 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bir ters, 6 düz, bir ters, 6 düz, bir ters, 6 düz, tersten sonra 1 2 3 4 5 düz, 6. düze bir tane artış yapıyorum. Roba artış ilmeği, kol için roba artışımı yaptım. Ters ilmeğe kadar örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters, 1 2 3 4. ilmeği ördüm. 5.'ye artış yaptım. Bir düz, bir artış, 2 3 4 5 6 düz, artışla birlikte 6 düz, bir ters ve 11 tane düz. Evet, 3. artış sırasında tamamlamış oldum. Arka yüzde de bütün ilmeklerim düz olacak. Bu gördüğünüz, düz olarak gördüğünüz ilmekleri bir alttaki ilmeğin içine batarak Selanik öreceğiz ve tekrar ön yüze geçeceğiz. Evet, 3 kez artış yapmış olduk. 4. artış sırasındayız. Ters ilmekler artık belirginleşmeye başladı. Roba artış yerlerimiz zaten belli. Şimdi 4. artış sırasındayım. Yine 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum.
İki ters ilmek arasında 6 ilmek olacak demiştim. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu artış yaptığım ilmeğim. Yapısından zaten anlayacaksınız artış yaptığımız ilmeği. Ve burada da zaten şu ortadaki ilmeğim belli. 6. Evet, ters ilmek burası. Ters ilmekten sonra 2, 4, 6 ilmek. Şimdi buradaki yapacağım artış arka yüzde düz olarak örülecek. Ortadaki ilmeğim, buradaki artışım, burada bakalım. Ters ilmek 1, 2, 3, 4, 5. Burada daha yeni 6 oluyor. Ters ilmeğimi ördüm. 6 tane düz, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek, bir tane ters. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane artırıyorum. 6. Evet, yine artışlarımı yaparak artış yerlerinde 4. artış sırasındayım. Artışlarımı yaparak düzleri düz, bu aradaki ilmekleri ters, burada da 2 tane ve bir tane de burada var, örerek arka yüze geçiyorum. Evet, arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde yine düz ilmeklerimi düz örüyorum. 11 tane düz. Bir düz ördüm. Buradaki düz ilmeği Selanik örüyorum ilmeğini bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şimdi bu düz ilmeğim bir alttaki ilmeğe batarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Ve bu da yine alttaki ilmeğe batarak örmem gerekiyor ama burası artış yaptığım yer olduğu için ilk sıra bu sırada düz ördüm. Ön yüze ters ördükten sonra tekrar arka yüze geldiğimde tıpkı bunlar gibi alta batarak öreceğim. Şimdi bu sırayı yine bütün ilmeklerimi düz örerek devam edeceğim. Bu ilmekleri de bir alttaki ilmeğin içine batarak örerek devam edeceğim. Evet, şu ana kadar 4 kez artış yaptık. Şimdi 5. artış sırasındayım. Bundan sonra model şu şekilde devam edecek. Burada önde 11 tane düz ilmek. Sonda da yine 11 tane düz ilmek. Sonra her ters ilmekten sonra 6 düz bir ters olarak devam edecek. Buradaki roba artış yerinde artırarak devam ettireceğiz bu şekilde. Eğer roba artış yerine denk gelirse bu ters ilmek, ilkinde arkada örerken normal düz öreceğiz ama ondan sonraki bütün buradaki ters ilmekleri 6 düz ve bir ters olunca bir alttaki ilmeğe batarak, yani şöyle ön yüzde 11 düz bir ters, 6 düz bir ters ve roba artış yerine kadar öreceğiz. Ama bu arttıkça yine her iki tersin arasında 6 ilmek olacak. Kol da yine aynı şekilde devam edecek. Arka beden de öyle. Burası daha net görünüyor. Bir ters, 6 düz, bir ters, 6 düz, bir ters. Model bu şekilde devam edecek. Şimdi ben bu sırayı da şöyle birazcık öreceğim. 11 düz, bir ters.
6 düz bir ters. 1 2 3 4 5 6 düz bir ters. Evet, bir tane roba artışım var. Bu tersten sonra yine 6 tane düz oluncaya kadar böyle her ön sırada birer tane artış devam edecek. Burası roba artış yeri. Bir ilmeğimi örüyorum. Yine artışımı yapıyorum. Şimdi burada bir ters, 2 4 6 düz bir ters. Şimdi bu sırayı da bu şekilde artışlarımızı yaparak devam edelim. Bütün ilmekler düz, sadece normal roba artış yerlerindeki artışlarımı yapıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burada bir tane ters, burada bir ters, burada bir ters, burada ve burada da yine birer tane tersim var. Burada birer tane tersim var. Burada da yine birer tane tersim var. Önü bu şekilde artışlarımı yaparak, şuradan da sayarız demiştim. 1 2 3 4 tane artış yaptım. 5. artış sırasındayım. Şöyle bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmekle başlamıştık ön bedene. 2 4 5. artış. Burası 5. artış sırası. Ön yüzde 5. artışları yaptım. Arka yüze geçtim. 11 tane düz ilmeğimi ördüm. Buradaki düz ilmeğin bir altına girerek örüyorum. 6 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 düz ilmek ve Selanik bu düz ilmeğe geldim. Ve bunu artık bir alta girerek örüyorum. Roba artış yerine geldiğinde ilk sırada normal düz örüyorum. Ama sonrasında yine aynı, tıpkı bunlar gibi bir alta batarak örüyorum. Roba artış ilmeğimi ördüm. Şu aradaki tek ilmeğimi ördüm. Şimdi buraya bakalım. Burası bir tane düzdü. 2 4 6 düz ve bu alta batmam gereken ilmek ama ilk artış olduğu için düz örüyorum. Bunu alta batma şansım yok. Alta batarsam bu ilmek kaybolur. O nedenle bunu normal örüyorum. Ön yüzde örüp tekrar arka yüze geçtiğimde de tıpkı buradaki gibi, diğerleri gibi alta batarak öreceğim. Evet, şimdi buradaki düz ilmekleri alta batarak öreceğim. Arka bedenin ilk buradaki ilmeğini de alta batarak öreceğim. Bunlar arka bedenin buradaki ilmeği belli zaten. Ve bu koldaki yine normal düz olarak öreceğim. Bunları alta batarak öreceğim. Bu ön beden içinde şuradaki ilmek belirginleşti. Alta batarak, bunu da alta batarak öreceğim. Bütün ilmeklerim düz. Tekrar ön bedene gelip yine artışlarıma devam edeceğim. Dikkat etmemiz gereken şey, her ters ilmeğin arasında 6 tane düz ilmek olacak. Bunu kaçırmazsanız eğer ve şu ana kadar anlattıklarımı eğer atlatmadan izlediyseniz, özellikle yeni başlayan arkadaşlar, şaşırmadan yaparsınız. Ama bu kısımları atlatarak izlerseniz bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Şimdi yine artış yaparak devam edelim. Her roba artış yerinde ön yüzde buradaki birer ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış yapacağız. Ve dediğim gibi ilk başta ve sonda 11 ilmek ve bir ters. Onun dışındaki bütün terslerin, her iki tersin arasında 6 tane düz ilmek olacak. Takıldığınızda şu arkadan da bakarak yapabilirsiniz. Çünkü buradaki ilmekler daha belirgin. Evet, ön yüzde de arka yüzde de bu aradaki ilmekleri düz örüyoruz. Şu birer tane tersleri ön yüzde ters örüyoruz. Arka yüzde de
bir tane alttaki ilmeğin içine batarak örüyoruz. Şimdi ilk iliği açmıştık. İkinci iliği kaç sıra sonra öreceğim, açacağımı şu anda bilmiyorum çünkü ilk kez örüyorum bunu. Ben ikinci ilik sırasına geldiğimde tekrar göstereceğim. Evet, şimdi ikinci iliği açacağım. İlkini 1, 2, 3, 4 haroşa sırasından sonra açmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sırası ördüm. Ve şimdi ikinci iliği açacağım. Bir, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Bir tane doladım. Ve 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 düz, bir tane ters. Bundan sonra artık her 11 haroşa sırasında bir tane ilik açacağım. Muhtemelen 5 tane ilik açarım diye düşünüyorum. Şimdi yine burada artışlarıma devam edeceğim. Burada bakın iyice artık model belirginleşti. Selanikler, buradaki ters örgüler ön yüzde. Burası roba artış yeri. Her ters örgünün arasında da 6'şer tane düz örgü var. Ön yüzde de arka yüzde de düz. Ve şu anda 11'in bir saniye sayarak gidelim. 11, bir tane ters ördüm. 12, 13, 14, 15 ilmek başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane artış yaptım şu ana kadar. Bu sırada 12. artışımı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. Bir tane ters. 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir ters. Ve bir tane roba artışı yapıyorum burada. Tek ilmeğimi örüyorum. Bir tane roba artışı yapıyorum. Şimdi şuradan bakalım, bu ters. 2, 4, 6 tane düz ilmek var. Bu ters olacak bir dahaki sefere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane ters. Evet, 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. 12. artışlarımı yapıyorum roba artış yerlerinde. Ön yüzü tamamlıyorum ve arka yüzde de tekrar şu kısmı nasıl ördüğümü göstereceğim. Ön yüzde 12. artışları yaparak şimdi arka yüzde geçiyorum. Bir tane düz ilmeği örüyorum. Bir tane Selanik ilmeği, ilmeğe değil alttaki ilmeğin içine batıyorum. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Ve yine alttaki ilmeğin içine batıyorum. 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Ve bir alttaki ilmeğin içine batıyorum. Ve bir düz. Roba artış yerindeki ilmeğim bir tane. Şu artış yaptığım ilmeğim.
Şimdi burada bakalım. Bu düz. 3, 6 tane düz. Evet. Şimdi şuradaki ilmek normal düz olarak ördüm. Çünkü burası artış yaptığım yer olduğu için. Bir sonraki ön yüzde örüp tekrar arka yüze geldiğimde tıpkı buradaki gibi alta batarak öreceğim. Altı tane normal düz ilmeğimi örüyorum ve burada alta batarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Buraya kadar. Evet, kol ilmeklerini örüyorum şu anda. Buradaki düz ilmeğe değil alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. 6 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu da normalde tıpkı bunlar gibi alta batarak örmesi gereken ilmek ama bu artış ilmeği olduğu için alta batarsam burası sökülecek. O nedenle normal örüyorum bunu. Ön yüzde ters olarak öreceğim. Bir sonraki sırada geldiğimde tıpkı buradaki ilmekler gibi öreceğim. Ortadaki tek ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada da şu ilmeği alta batacağım. Bir düz örüyorum. Bu ilmeği alttan batıyorum. Ve 6 düz. 1 2 3 4 5 6 düz ve alttan batarak örüyorum bir tane ilmeği. Altı düz. 1 2 3 4 5 6 ve buradaki ilmeği alttan batarak örüyorum. 11 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, bu şekilde yine her ön yüzde roba artış yerlerinden birer tane artış yaparak devam ediyorum. Kol kısmına geldiğimizde birkaç sıra bir çalışmamız olacak. Ondan sonra da kolları kesip bedene geçeceğiz. Şimdi kol çalışmasına kadar birazcık bu şekilde her ön yüzde roba artış yerlerinden artış yaparak devam edelim. Evet, şu ana kadar robada 16 kez artış yaptım. Şu anda 17. artış sırasındayım. Artık kol kenarlarını da örmeye başlayacağım. Kolda buradaki bu ters örgüleri örmeyeceğim artık. Şimdi bir tane ters ördüm. 1 2 3 4 5. Bir tane artış yapıyorum. 6. ilmek ve bu 17. artışım oldu. Burada bir tane ilmek var. Bu ilmekten önce ve sonra artış yapıyordum. Önceki artışımı yaptım ve bu ilmeği ön bedene kattım. Buraya bir tane belirleyici takıyorum. Burada da bir tane kol için artış yapıyorum ve kol ilmeklerini örüyorum. Kolda bütün ilmekleri düz örüyorum. Evet, kol ilmeklerini ördüm. Burada bir tane kol için 17. artışımı yapıyorum. İlmek belirleyici taktım. Şimdi bu iki ilmek belirleyici arasındaki ilmekler kol ilmekleri. Ön yüzde de arka yüzde de hepsini düz olarak öreceğim. Şuradaki roba yerindeki bir tane ilmek, bunu arka bedene katıyorum.
Ve buradaki bir tane artışımı yapıyorum. Ters ilmek vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bunları düz örüyorum 5 ilmeği. Bir ters. 6 düz bir ters olarak diğer kola kadar, kol ayrımına kadar ilerliyorum. Arka beden ilmeklerini örerek rob artış yerine kadar geldim. Burada 17. artışımı yapıyorum ve buradaki bu tek ilmeği de arka bedene katıyorum. Buraya bir ilmek belirleyici taktım. Kol için 17. artışımı yapıyorum ve kol ilmeklerinin hepsini düz olarak örüyorum. Kol ilmeklerinin hepsini düz örgü örerek rob ayrım yerine kadar geldim. Burada bir tane gizli artışımı yapıyorum ve bu ilmeği de yine buradaki tek gelen ilmeği, robadaki ilmeği ön bedene katacağım. Buraya yine bir ilmek belirleyici taktım. Evet, bu iki ilmek belirleyici arası kol ilmekleri. Evet, bu ilmeği ön bedene katıyorum. Ön beden için 17. artışımı yaptım. Ön beden ilmeklerini örüyorum. Ters ilmek. Yine 6 düz bir ters. Ve en sonda da 11 tane ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçeceğim. Evet, ön yüzde 17. artışlarımı yaptım. Arka yüzde de normal yine örerek, bunları Selanik örerek ön bedeni örüyorum şu anda. Roba yerine kadar ilerliyorum. Buradaki bir tane Selanik'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Burası roba artış yerindeki tek ilmeğim ve kol ilmeklerine geldim. Kol ilmeklerine gelince bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Artık kol ilmekleri ön yüzde de arka yüzde de hep düz olacak. Yine aynı şekilde buraya geleceğim. Arka bedeni yine göründüğü gibi öreceğim. Daha önceki sıralarda ördüğüm gibi. Kol ilmeklerini düz olarak öreceğim. Ve burayı da yine göründüğü gibi öreceğim. 18. artış sırasındayım. Ön beden ilmeklerini örüyorum. Bir tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ördüm. Rob artışımı yapıyorum. 18. artış ve bir tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Koldaki 18. artışımı yapıyorum ve kol ilmeklerinin hepsini düz olarak örüyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm ve bir tane burada 18. artışımı yaptım. Buradaki sabit ilmeğimi örüyorum ve arka beden için 18. artışımı yaptım. Şimdi arka beden ilmeklerini örüyorum. Altı düz, bir ters, 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Bir ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm ve bir tane artış yaptım arka beden için 18. artış. Bir tane sabit ilmeğimi örüyorum ve kol için 18. artışımı yaptım. Kol ilmeklerinin hepsini düz olarak örüyorum. Burada kol için 18. artışımı yapacağım. Bu bir ilmeği ördükten sonra ön beden için bir tane artışımı yapacağım ve normal ön bedeni de örerek
arka yüze geçeceğim. Kol ilmeklerinin hepsini ön yüzde de arka yüzde de artık düz örüyorum. Evet, ön yüzde 18. artışlarımı yaptım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ön bedeni ve arka bedeni yine aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Kol ilmeklerinin hepsini de yine düz olarak örüp ön yüze geçeceğim. Tekrar ön yüzdeyim. 19. artış sırasındayım. Şimdi burada bir tane ters örüyorum. Düz örüyorum 6 tane. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters ve bu tek ilmeğin öncesinde bir tane artışımı yapıyorum, gizli artış. Ön beden için 19. artışımı yapmış oldum. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Kolda şimdiye kadar 18 tane artış yaptım. Artık kolda artış yapmıyorum. Ve bütün kol ilmeklerini düz olarak örüyorum. Evet, kol ilmeklerini bitirdim. 48 tane ilmek vardı. Hepsini düz olarak ördüm. Ve bu sırada artış yapmadım. Şimdi arka beden ilmeklerine geldim. Buradaki tek ilmeğimi örüyorum önce. Sonra bir tane artış yapıyorum. 19. artış. 2, 4, 6. Evet, bir tane ters örüyorum. 6 düz. Bir ters. Bu şekilde devam ediyorum. Burayı normal 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. Burada 18. artışımı yapıyorum arka beden için. Kol için artış yapmıyorum. Kolda 48 tane ilmeğimin hepsini düz olarak örüyorum. Ön bedende de buradaki bir ilmekten sonra artışımı yapıp arka bedene geçiyorum. Arka yüzdeyim. Ön beden ilmeklerini ördüm. Şimdi kola geldim. Kol ilmeklerini artık keserek kapatacağım. Örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Önce 2 tane düz örüyorum. 1 2. Önceki ilmeği ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ne çok sıkı ne çok bol. Normal örme sıkılığında yapıyorum bu işlemi. Örüyorum ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, kol ilmeklerini kesiyorum. İlmek belirleyiciye kadar geldim. Bu ilmek de kol ilmeği olduğu için bir tane daha keseceğim. Örüyorum ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Sırada düz ilmek var. İlmeğin içine değil, alttaki ilmeğin içine giriyorum. Şu anda arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, kolun bir tanesini kesmiş oldum. Arka beden ilmeklerini ördükten sonra bu kola geleceğim. Bu kolda da yine aynı işlemi yapıp ön bedeni de öreceğim ve ondan sonra ön yüze geçeceğiz. Evet, arka yüzde kolları kestim ve roba bitmiş oldu. Evet, çok güzel oldu. Şimdi video çok uzayacağı için ben videoyu burada kesmek istiyorum. Robadan sonra burada kol altı açık şu anda. Kol altı birleştirmesini göstereceğim. Aynı zamanda da cep çalışmamız olacak. Onu da ikinci bölümde göstereceğim. Eğer cep çalışması olmasaydı çok fazla uzamayacağı için
videoyu tek bölüm olarak bitirecektim. Ama cep çalışmasında da video biraz uzayacağı için burada kesmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.